şu an burka deniyorum arkadaşlar. Ondan sonra Taliban kadınların bundan giymesini istiyor. Şu şekilde gözüküyorum. Afganistan'da kadınların rahat yaşadığı böyle bir bölge var mı ya da en rahat nerede yaşıyorlar? Kuralların biraz daha esnek olduğu. Ben burada bir kadınla konuşmak istedim. Hani hal hatır sormak istedim. evet, Konuşabilir miyim bir kadınla ben burada? konuşamazsınız. Kamerada gözükmesin. Gözükse hemen alt duvarlar. Ha, kadın kendisi yapıyor. Kendisi yapmasa da Başkası yapıyor. evet. Taliban'ı çok net anlıyorsunuz burada zaten, görüyorsunuz. Bir de anlamadığınız Taliban var. Böyle istihbarat gibi geziyor sokaklarda. Diyelim ki konuştum. Ne olur başıma ne gelir? Başın Güldüğüne göre bir sıkıntı. Bak nasıl gülüyor. Güldüğüne göre bayağı bir sıkıntı var. Bakışını fark ettim orada. Çok sert bakıyordu. Orada hemen bir ara bir kamerayı indirdim, kapattım. Oradan uzaklaştık biz. Birkaç kişi gördüm böyle sokakta, tezgahta kadınlar bir şey satıyordu. Belki konuşsak öğretmen olmak istiyor, doktor olmak istiyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bu videoda başkent Kabil'deyiz. Taliban yönetimindeki Kabil şehrini gezeceğiz ve kadınların yaşamı hakkında, onlara uygulanan kurallar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sosyal yaşama katılıyorlar mı, katılamıyorlar mı? Kadınlar Afganistan'da nasıl yaşıyor? Bunu aktarmak istiyorum. Bu konu hasebiyle çok simge bir yere geldim. Simge bir noktaya geldim. Size bir anıt göstermek istiyorum. Bakın burada bir anıt var. Ferhunde'nin linç edildiği yerdeyiz arkadaşlar. Ferhunde'nin olayını Afganistan'da bilenleriniz vardır. Bilmeyenleriniz için ben videonun başında anlatmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz bu noktada mezarı da burada mı? Mezarı da burada. İçinde mi? ne yapmış? Ha, mezarını alıp Burada gitmiş. kaza yaptı. Sadece anıtı burada. Yıllardan 2015 arkadaşlar. Ferhunde bir namaz çıkışı caminin çevresinde bir molla görüyor. Bu molla muska satıyormuş arkadaşlar. Ferhunde de diyor ki ya İslam'da bunun yeri yok. Mollayı uyarıyor. İslam'da bunun yeri yok. İnsanları kandırıyorsun diyor. Molla da buna sinirleniyor tabii ki ve Ferhunde'ye iftira atıyor. Diyor ki bu kız Kur'an'a hakaret etti, Kur'an'ı yaktı. İftira atıyor Ferhunde'ye ve çevredeki insanlar galeyana geliyor. Ferhunde'yi linçlemeye başlıyor. Ben bir görüntü koymayacağım. Lütfen internetten bu olayı araştırın. Çocuklarınıza izletmeyin ama siz mutlaka bakın. Ferhunde'yi linçliyorlar, dövüyorlar. Kalabalık bir grup Ferhunde'yi öldüresiye dövüyor. Birkaç kişi Ferhunde'nin suçsuz olduğunu fark ediyor, olaya tanıklık ediyor. Onu binaya kaçırıyor, tamam mı? Daha sonrasında binaya çıkıyor bu kalabalık. Ferhunde'yi aşağı atıyor, yakıyor, arabayla üzerinden geçiyor. Ferhunde tabi hayatını kaybediyor. En sonunda burası Kabil Nehri. Hemen şu anıtın bulunduğu noktaya Ferhunde'yi yakarak atıyorlar arkadaşlar ve çok korkunç bir şekilde can veriyor Ferhunde. Bütün dünyada yankı buluyor. Kabil'de de Afganistan'da da büyük bir olay olarak bu adlandırılıyor ve kadınlar ayaklanıyor, protesto ediyor. Cenaze namazını da yani tabutunda sadece kadınlar taşımış, erkeklerin dokunmasına izin vermemişler. Bayağı bir protestolar olmuş arkadaşlar. Ferhunde'yi buradan saygıyla anmak istiyorum. Yani Afganistan'da kadınların yaşadığı durumu daha önceki videolarda az çok bahsettim. Bu videoda daha da bahsetmek istiyorum sizlere. Böyle çok üzücü bir olay yaşanmış. Şu an tam olarak bulunduğumuz yerde yaşanmış. Aşağıda Farsça bir şey koymuşlar. Sanırım olayı anlatan. Burada İngilizce bir not var. 19 Mart 2015'te yaşanıyor bu olay. Yani çok iç burkan, üzücü bir olay. İnsan gerçekten ne diyeceğini bilemiyor. Bu konuya değinmek istedim. Afganistan seyahatimde bu konuya değinmesem olmazdı ve buradan başlamasam olmazdı açıkçası. Ferhunde'nin anıtı arkadaşlar. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam Ferhunde de bu arada İslam eğitimi alan bir kadın. İslam eğitimi alan bir kadın. Molla'nın iftirası sonucu çok kötü bir şekilde linçleniyor ve katlediliyor yani. Onu söylemek istiyorum. 19 Mart 2015'te yaşanıyor olay. Mutlaka internette denk geleniniz vardır. Kendisine rahmet diliyorum, saygıyla anıyorum. Bu videoda yanımda Rahman olacak. Merhaba. Kabil'deki videomda, ilk videomda Rahman'ı görmüştünüz arkadaşlar. Şans eseri tanışmıştık, bir restoranda tanışmıştık. Sen hatırlıyor musun bu olayı Rahman? Ben de unutmuşum ve sizin Burak abi dediği gibi aynı şey oldu, kaza oldu. İnsanlar tepki Günahsız, gösterdi evet, bayağı, günah. özellikle kadınlar. Evet, günahsı da yok. Gel devam edelim, biz yürüyelim de insanlar buradan bayağı bir hareketlilik var, yol akıyor sürekli.
kapatmayalım yolu. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Rahman da bu arada Türkiye'de çalışmış bir süre. Kaç sene? 6 sene mi? 5 sene mi çalışmıştın? 2-3 sene çalıştım. Hayda, çocuğun şeyini mi dökmüşler? Hayda. Kim niye yapmış onu ya? Bir gel sorsana, kim niye yapmış, nasıl olmuş? Sorsana şey oluyor, olmuyor. Dur gel bir destek olayım ben çocuğa. Dur bir dakika. Kaç sene kalmıştın sen Türkiye'de Rahman? 3 sene kaldım. 3 sene. Evet. Nerede çalıştın? Çanakkale çok gezdim mesela. Orada arkadaşlarım çoğudu. Mizva çalışıyor, çoban. Ankara gittim. Ne iş yaptın Ankara'da? Ankara dış kapıda bekçilik yaptım. Hı hı. Evet, inşaatta. Önceden inşaatta Bu çalıştım. elinde 5 sene. silahla geçen koruma mı yoksa Taliban mı? Biz silahla... Taliban. Taliban mı? Herkes korumalı olmaz. Tamam. Herkese Evet. Taliban oluyor sadece. Evet. Peki Taliban olmak için özel bir şart var mı burada? Özel Her bir isteyen şart olabiliyor mu mesela, Taliban? istediği bu ki dini bir, Kur'an yazması, okuması mesela. Onu bilmesi lazım. Hafız olması lazım değil mi? Hafız olması lazım. Ondan sonra da Özbek, Türkmen, Paştun önemli değil. Ha, hangi Her şey- etnik kökene Evet. ait olduğu önemli değil. Herkes Evet. Taliban olabiliyor. Sadece Evet. belli başlı dini şeyleri bilmesi lazım. Hafız Yani. olması lazım. Evet. 5 vakit namaz kılması lazım. Evet. Şeriat hükümlerini uyguluyor olması Şeriat, lazım yani. Evet, aynen öyle. Peki şu an burada şeriat hükümleri böyle tam anlamıyla uygulanıyor mu? Yoksa biraz daha serbest gibi mi? Ya biraz daha serbest. İlk geldiğinde tamam. Çok sıkı tuttular. Taliban ilk geldiğinde. Evet. Gel buradan Daha geçelim. Bir seneye kadar 6 ay sıkı tuttu. Ondan sonra yavaş yavaş milleti serbest bıraktılar. Tepki mi oldu? O yüzden mi serbest Tepki bıraktı? oldu. Millet şey yaptılar. İsyan ettiler ha. Millet isyan etti, kalktı üstüne mesela. Biz öyle değil, öyle olmuyoruz diye. Kızları mesela 6. sınıftan sonra şey bırakmıyorlar. Hala bırakmıyorlar ama değil mi? Hala, evet. Çıkamıyorlar. Onun Okuyamıyor. için okuyamıyor. Sadece özel kurslara giderse belki. Özel kurslara da bir yerlere bırakmıyorlar. Kabil'de tamam. Kabil biraz serbest. Onun için bir şey demiyor. Mesela benim bir kızım var burada. Ha. 6. sınıftan sonra nasıl okutabilirim ben onu? Okula göndermek istesem. Okula mecbur başka bir kişilere gönderseniz. Yani devlet okuluna gidemiyor. Devlet okuluna gidemiyor. Özel okul yok. Özel okul da var şahs. Özel okul. Ha, oraya gönderebilirim o zaman. Oraya o da okul şeyi olmaz, erkek olmaz. Kadın öğretmen olmak zorunda. Peki Öğretmeni kadın olmaz. kız çocuğu okuyamazsa nasıl öğretmen olacak? Nasıl ders verecek kız çocuklarına? Nasıl doktor olacak? Nasıl hemşire olacak? Yani bu kadarını da Taliban biliyor bizler. Belli başlı şeyleri var o zaman. Nasıl diyeyim? İstisnalar var. Mesela kadın burada doktor, hemşire olabiliyor değil mi? Hemşire var ya, doktor da var. Yani belli başlı özel istisnalar var. Kadınlar okuyup doktor, hemşire olabiliyor. Evet. Ama tabii herkes olamıyor. Herkes o Herkes- kadar şanslı değil. Şu anda olmuyor. Şu anda olmuyor. Mesela bir de şeyi fark ettim ben. Celalabad'dan geldim ben buraya. Ha. Yani şöyle içe doğru girelim, pazarın içine doğru. İçeri gidelim. Arkadaşlar bilerek bu pazara geldim. Bu pazarı hatırlayacaksınız Afgan serimi izlediyseniz. Bu pazar kalabalık bir yer. O yüzden kadınların da sosyal yaşama katıldığı bir yer. Yani çok Ha. kadınla karşılaşabiliyorum bu pazarda. Mesela benim kaldığım bölgede çok az görüyorum kadın sokakta. Ama burada çok fazla. Ve şeye dikkat ettim. Orada kaldığınız yere o kadar kalabalık değil. Yok, kalabalık değil. Burada şeyi fark ettim. Ne ya? Celalabad'da mesela kadınların hemen hemen hepsi burkalıydı. Burkoluydu. Burada yok. Burada sadece başörtüsü Ha, ve çarşaf, böyle o gibi kadar. burkalıydı. Bak mesela sadece bu abla birkaç kişi gördüm burkalı, yani geneli çarşaf giyiyor, Çarşaf, başörtüsü takıyor, o kadar. Evet. Bir de onunla ilgili net bir kural var mı? Hani ille burka giyecek ya da çarşaf zorunlu gibi. Zorunda. Giymesi lazım. Çünkü Taliban mesela önceden de Taliban gelmeden önce de takıyorlardı. Hı hı. Evet. Taliban Burka- biraz daha sıkılaştırdı mı? Sıkılaştırdı. Burka zorunlu mu peki? Burka zorunda. Burka mı zorunlu, çarşaf mı?
Çarşaf da o kadar şey. Burka iyi. Çok insanlar, hatunlar burka kullanıyor. Kullanıyor. Çarşaf o kadar kullanmıyorlar. Mesela Mesela bu abla burkalı. %50'si kullanıyor. %50'si kullanıyor. Kabil'de o kadar değil ama. Kabil'de daha çok çarşaf. Daha çok Başörtüsü. başörtüsü, çarşaf. Yok. Çarşaf o kadar kullanmıyor ki. Yani çarşaf Kabil. dediğim mesela bu ablalar gibi giyinen. Evet, Burka bu- o komple yüzü de gözükmüyor ya, böyle nokta nokta oluyor. Oradan görmesi çok zor oluyordur ya. Burka o kadar kullanmıyor bu arada. Mesela bu önümüzdeki abla burkalı, mavi. Evet. Arkadaşlar onu nasıl görüyorlar hiçbir fikrim yok. Yani delik delik oluyor onun önü, tamam mı? Ama bir insan oradan nasıl görebilir gerçekten hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani insanların özgürce yaşamasını, özellikle kadınların ve kız çocukların özgürce yaşaması burada bayağı bir kısıtlanıyor. Bu çok üzücü bir durum, açık söylemem gerekirse. Ben katılmıyorum bu görüşe. Zaten benim dünya görüşümü az çok biliyorsunuzdur. Umarım bu durum en kısa zamanda düzelir. Kadınlar ve kız çocukları rahat bir hayat yaşarlar. Kendi ikballerini kendileri belirlerler. Nasıl hayat yaşamak istiyorlarsa onu yaşarlar. Çünkü böyle zorlama oluyor. İstemedikleri bir şeyi yaşıyorlar. İstiyorsa onu da yaşayabilir. O da hiç önemli değil. Kendi kararı, ama istemeden bunu yaşayan on binlerce, yüz binlerce kadın var. Burkaları sattıkları bir dükkana geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bir yanda böyle kilimler var, tesbihler var. Ama biz bunu görmek için geldik. Kadınların giydikleri burkalar arkadaşlar. Tek parça. Tek parça bu. Kadınların giydiği burka bu. Şöyle. Taliban bundan giymesini istiyor. Taliban bundan giymesini Evet. istiyor. Şu an burka deniyorum arkadaşlar. Ondan sonra Taliban kadınların bundan giymesini istiyor. Şöyle kafama oturttum, tamam mı? Takke gibi bir yeri var. Şöyle giydim. Şu şekilde gözüküyorum. Yani o kadar sınırlı ki görme. Sadece şu önde delikler var ya, oradan görebiliyorum. Bununla nasıl yaşıyorlar ya? Şöyle elimle düzelteceğim. Dışarıyı bu şekilde görüyorlar arkadaşlar. Bakın Rahman'ın yüzü bile net belli olmuyor. Şu şekilde görüyorlar. Görüş açıları bayağı bir kısıtlı. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Burkanın içi böyle arkadaşlar. Dışarıyı gerçekten çok kısıtlı görüyorlar. Mesela yemek mi yiyecek? Ben şu an oturdum. Kadın yemek yiyeceği zaman benim gibi oturuyor. Böyle alıyor önüne tabağı, tamam mı? Dizine koyuyor. Bu şekilde yiyor. Bakın bu şekilde yiyor. Birazcık kaydırdım ben kafama oturan kısmı. Bu şekilde yemeği yiyor. Daha sonrasında tabağı uzatıyor, parasını ödüyor ve gidiyor. Kelimelerin gerçekten kifayetsiz kaldığı bir noktadayım şu an. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Taliban beni bu arada bu şekilde görse var ya, çok büyük başım belaya girer ha. Çok ciddi sıkıntı yaşarım. 1200. 1200. Arkadaşlar bu burkanın fiyatı 1200 Afgani. O da 17-18 dolar civarı bir şey yapıyor. Abi teşekkür mikonem. Teşekkür mikonem abi. Çay bukhari. Afganistan'da kadınların rahat yaşadığı böyle bir bölge var mı, ya da en rahat nerede yaşıyorlar? Kuralların biraz daha esnek olduğu, daha rahat Nerede olduğu. daha rahat yaşıyorlar? Aynen, hangi bölge? Var mı öyle bir yer? Mesela Kabil biraz rahat Celalabad'a Biraz nazaran. rahat. Ama ben diğer Başka yerleri bilmiyorum. Herat mesela. Daha mı rahat? Daha rahat Herat. Nasıl? Çünkü İran'ın Hı hı. sınırından yarısı İran'ın mesela. Orada kadınlar burka giymiyor, o kadar zorunlu değil. Sadece çarşaf var. Ya zorunda burka giymiyor. Tamam. Burka yok herhalde. Okula gidiyorlar mı? Okula da çocukları? gidemiyor. Gidemiyor. Aynı Afganistan hepsi şehirleri aynı. O zaman o kadar rahat değil. 6. sınıftan sonra gidemiyor. Rahatlık nerede peki? Hani hangi açıdan rahat? Kendi evinde rahat. Kendi. O her yerde rahattır oğlum. O her yerde rahattır. Başka rahat. Mesela burada Celalabad'a nazaran Kabil biraz daha rahat. Neden? Ha, Kadınlar tek başına gezmesi. sokakta gezebiliyor burada. Gezebiliyor. Bir sıkıntı görmedim. Mesela Taliban'ın olduğu bölgeden de geçerken kadınları gördüm. Tek başlarına geçiyorlardı. Taliban bir şey demedi. Baktım, hatta özellikle dikkat ettim. Yavaş geçtim oradan, gözlemledim. Karışmadılar hiç. Hiçbir şey demediler. Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz. Ama normalde kuralda şu yazıyor okuduğumda.
kadınların bir mahrem biriyle sokağa çıkması Tamam, lazım. ilk geldiğinde öyleydi ama Sonra şey oldu. şu anda serbest. Şu an biraz daha serbest o zaman anladığımız kadarıyla. Bunu netleştirmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu videoları 2025'in sonlarında çekiyorum. İlerleyen zamanlarda nasıl olacak bunu en azından kanıt niteliğindedir yani görürüz. Şimdi Taliban ilk geldiğinde kadınlar ailesinden biri, mahrem biri olmak zorunda ama. Onunla sokağa, bir erkekle sokağa çıkmak zorundaydı. Şu an ben Kabil'e geldiğimde öyle hala düşünüyorum, öyle zannettim. Bakıyorum tek başına kadınlar yürüyor sokakta falan. Merak ettim, sordum. Herkese soruyorum bunları. Çekinmiyorum, soruyorum. Ya Taliban gelse ona da sorarım da dil tutmuyor. Konuşamadık, daha tanışamadık çok. Bir de bazı yerlerde kadınların el arabasıyla bir şeyler sattığını gördüm. Normalde kadınların çalışması yasak. Yasak Orada da bir yumuşama var o zaman. dilenci mesela. Yok, el arabasıyla bir şeyler satıyor. Satıyor evet. Şırap satıyor. Ondan sonra öyle bir şeyler satıyor. Yasak değil o da o zaman. Yani yasak ama esnetilmiş. Yaşlı ne yapsın? Genç kadınlar da vardı ama. Kadınlar da yok. Benle konuştular çünkü bir şeyler almamı istediler. Ses tonundan genç olduğunu anladım ben. Bura var bir şey değil mi? Nereden gidelim? Şuradan gidelim ya. Ara sokaktan gidelim. Merak ettim orada ne var. Böyle tezgahlarda bir şeyler satıyorlar arkadaşlar. Kaybolalım biraz ya. Bura güzel yer. Burada da tercih abilerimiz var. Selamünaleyküm. Çetore abi. Hubi? Hıvesti? Çalışıyor abimiz. Kendi dükkanı mı? Dükkan açtık. Evet. Kendi dükkanı. Kira veriyor mu buraya peki? Kira mı? Çan kilometre. 14 bin ayda kira veriyor. 14.000 Afgani veriyor ayda. 200-210 dolar civarı bir şey kira ödüyormuş abimiz. Böyle bir atölyesi var. Kardeşlerim ona, belki oğullarıdır. Oğulları mı yardım ediyor yoksa eleman mı çalıştırıyor? Elemanlı, ötekisi oğlu herhalde. Aylık ya da günlük ne kadar veriyor elemanına? İyi diyor, çok iyi. Ha, kaç para veriyor? Harçlık veriyor. Aha. 100, 100-150 günlük Evet. harçlık veriyor. ha? Harçlık veriyor. Tamam. Kendinden bu. Çetor, teşekkür abi. Teşekkür Miko Hanım. Sağ ol. Ben de Farsça karışıyor arada. Karşısı zaten iyi değil mi? Evet, karışıyor. Zor bir dil ya. Güzel bir dil ama zor bir dil. Böyle denk gelmişken sormak istedim. Hani insanlar Afganistan'da şu an ekonomi çok iyi değil. Birazcık sıkıntı. İş yok, para bulması çok zor. Mesela kiracı da var. Kirası vermesi lazım. Elemanlara para vermesi lazım. Ondan sonra iş Masraf olmasa çok. Çok zor. Evet. Masraf da çok. Peki şey pahalı mı? Böyle markettir, etidir, tavuğudur. Evet. Böyle mutfak masrafları. Pahalı oluyor mu mutfak giderleri? Pahalı oluyor, neden olmasın? Peynirdir, zeytindir vesaire. Zeytin o kadar yok ya Afganistan'da, Türkiye Çok gibi yok değil. mu? Türkiye hemen zeytin ve panir. Ama buranın da Sabah sabah. meyveleri, sebzeleri filan bayağı meşhur. Afganistan'da da çok Pakistan'a filan bayağı tır Evet. şey götürüyor. Tırlarca meyve sebze Meyve. gidiyor arkadaşlar buradan. Evet. Bayağı aslında verimli topraklar, güzel topraklar. Afganistan'da güzel topraklar, her şey güzel. Meyveleri de var. Ondan sonra her şey İnsanları güzel. da sıcakkanlı. Ve sıcak. Ama kadınlara ve bu kız çocuklarına yapılanı ben hiç içime sindiremiyorum, biliyor musun? İçime oturuyor bak. Vallahi bak, şaka yapmıyorum ya. Özgürce bir şey yok, ne yapacağız? işte özgürce yaşamaları gerekiyor aslında Özgürce yani. yaşamaları Kendi gerekiyor. kendileri nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşaması gerekiyor. Mesela ben birkaç kişi gördüm böyle sokakta, tezgahta kadınlar bir şey satıyordu. Belki konuşsak öğretmen olmak istiyor, doktor olmak istiyor. Konuşsun. Ya da okul okuyordu da yarıda bıraktı, mecburen bıraktı. Öyle insanlar da var arkadaşlar burada. Kamera kapalıyken çok Nereye insanlar. geldik? Kaybolduk herhalde. Boş ver, gel dolanalım, hiç önemli değil. Buradan mı gidelim? Buradan. Tamam. Kamera kapalıyken çok insanla konuştum arkadaşlar. Yani insanların hayalleri var. Zamanında yapmış olduğu şeyler var. Yarıda bıraktıkları şeyler var. Üzücü yani. Kadınları gördüm böyle satıyorlar bir şeyler. Bana da söylediler gel al diye ama neyse ya, insan gerçekten üzülüyor, sinirleniyor. Ya Allah.
Diyelim ki ben burada bir kadınla konuşmak istedim. Ha. Hani hal hatır sormak istedim. Evet. Konuşabilir miyim bir kadınla ben burada? Konuşamazsınız. Diyelim ki konuştum. Ne olur başıma ne gelir? Başın Güldüğüne göre bir sıkıntı. Bak nasıl gülüyor? Güldüğüne göre bayağı bir sıkıntı var. başınıza çok şeyler gelir ama Mesela mesela cezası nedir bunun? Çünkü ben namahremim o kadın için. namahrem onun için Ne olur? konuşması yasak. Mesela konuştum, gördü beni yönetim. Yönetimin askerleri gördü. Tutuklanırım. Yani kendi istese bir şey olmaz. Kendi istese. Konuşmasa. Ama o da yasak değil mi? Sonuçta namahremim. Namahrem yasak, çok yasak. Bunu bilemedim ki Taliban ne diyor, ne ceza Çok kesiyor. büyük sıkıntı yaşarsınız bu arada arkadaşlar. Bunu Yaşarsın. bilerek soruyorum bu soruları. Evet. Araştırıyorum, insanlardan dinliyorum ve Çok pişman olursunuz. evet ya yapmayın. Bu konuda beni uyardılar. Hatta ben video çekerken de çok dikkat ediyorum. Aynen. Kadınları Neden alıp geldim size? evet çünkü çok kalabalıktı. Kadınlar kamerada gözükmesin, gözükse hemen alıp duvarlar. Ha kadın kendisi yapıyor. Kendisi yapmasa da Başkası yapıyor. evet. Ben birkaç kişinin bakışını fark ettim orada. Çok sert bakıyordu. Orada hemen bir ara bir kamerayı indirdim, kapattım. Oradan uzaklaştık biz. Evet. Sıkıntı arkadaşlar, büyük sıkıntı. Yani inanın bazı noktalarda sırf kendime çeviriyorum kamerayı. Bunun sebebi de yani başımıza bela gelmesin, bir sıkıntı olmasın. Çok sert tepki veren insanlar oluyormuş çünkü. Dikkat etmekte fayda var. Senin memleketin Cavuzcan. Cavuzcan. Orası Türkmenistan sınırında. Türkmenistan sınırında evet. Özbeklerin daha ağırlıklı olarak, Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı Evet, bir yer değil mi? Orada. Peki orada kadınlar nasıl yaşıyor? Orada kadınlar çok örtülü. Böyle açık gezemiyor. Daha çok burka mı giyiyorlar? Burka giyiyor evet. Daha çok burka giyiyor. %70'e mesela. Ha, kadınların çoğu burka giyiyor. Evet. Çarşaf veya başörtü giyen daha az. Daha az. Namaz vakti yaklaştı arkadaşlar. Namaz vakti gelince ne oluyor burada? Namaz vakti geliyor. Abdülmarif'in diyor. Onlar geliyor dükkanlarını kapatıyor. Yani Taliban Camide askerleri namazını geliyor. kıldıktan sonra yine dükkanlarını açıyor. Cuma günü de Cuma günü de bomboş zaten. mesela her yer. Evet. %100 kapatması lazım. Kapatmazsa sıkıntı yaşar mı? Evet. Sıkıntı çok yaşar. Yani Çünkü restoran olsun, dükkan olsun her şeyi kapattı. Cuma günü. bu arada burada Cuma Taliban'ı namazını kılması lazım. evet. Taliban'ı çok net anlıyorsunuz burada zaten görüyorsunuz. Bir de anlamadığınız Taliban var. Böyle istihbarat gibi geziyor sokaklarda. Evet. İki tür var. Hatırlarsınız ben Lübnan'ı gezerken Hizbullah da böyleydi. Bir silahlı askerleri vardı. Onu zaten tanıyordunuz. Bir de istihbarat elemanları vardı. Hatta beni gözaltına almışlardı orada. Sorgu çekmişlerdi bana. Ben derdimi anlatmıştım. Sağ olsunlar anlamışlardı derdimi. Salmışlardı beni. Suriye'de de keza aynı şekilde. Bakın o seyahatlerime Telefonu mutlaka aldın mı, bakın. telefonu? Telefonu aldım evet. Telefon. Abi vallahi o da büyük riske girdi. Çok sağ olsun. Normalde yasak değil mi öyle bir şey yapmak yani? Ben turistim diye birazcık yaptı böyle kolaylık sağladı çok sağ olsun. Bakın burada da bir sürü böyle kuru yemiş var arkadaşlar. Çetori. Tabii. Aks. No problem. Tamam abi biraz baktı da yüzü gülmedi gibi. Şöyle sizlere kuru yemişleri göstermek istiyorum. Burada üzümü var. Çeşit çeşit üzümler var. Kabuklu badem var. Böyle bademler, kajular, cevizler. Bayağı lezzetli bu arada. Kajuları çok lezzetli. Bu ne abi? Number one mali. Bu ne oluyor? Bunu bilmiyorum ben. Gibi mesela. Bu çekirdek çiğdem gibi ha? Daha iyi. Nasıl yeniyor bu? Ha şöyle açılıyor tamam. Kırıp açıyor ortasını. Kırıp aç. Bakayım ha. Göstersene abi bir. Devam keşaydı. Burada ha. Tam bu poşeti. 200'e satıyor. Ama abi göstersin nasıl yendiğini göstersin. Böyle aldım, Bak şaşır. kırdım. Bak şaşır. Çekirdek gibi. Çiğdem gibi yalnız arkadaşlar. Çiğdem bu ya. Çiğdem bu ha. Güzelmiş lan. Güzelmiş. Sağ ol abi. Esmeçiye. اسم جانغوزای. Bu Cangozay. Esmeçiye. Ona Cangozay diyorlar. والرحمن Berrahman. Burak. Türkiye.
Türkiye? Türkiye. Ha, Englisi bana piyege. İngilizce yes, İngilizce, Türkiye. Türkiye ki kosta kana. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Türkiye tazamya da sabır. Arkadaşlar sizlere bir meydan göstermek istiyorum. Şu gördükleriniz paylaşımlı taksiler. Kabil'de bu paylaşımlı taksilere 20 Afgani karşılığında biniyorsunuz. Tabii hepsinin farklı bir rotası var. Şurada Sinema Ariana yazıyor. Burası eskiden bir sinemaymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim ama Taliban geldikten sonra sinema kapanmış. Şu an kapalı bir vaziyette. Burada işte çeşitli resmi daireler var. Bayağı kalabalık bir meydan, bayağı geniş bir meydan. Burada da bir asker görüyorsunuz, Taliban askerleri. Birçok yerde güvenliği kontrol ediyorlar, asayişi sağlıyorlar. Sıcakkanlılar bu arada, bakın hani fikirlerimiz asla uyuşmuyor, çok zıt insanlarız ama misafir olduğunuz zaman Taliban dahi, buradaki insanlar, herkes çok sıcakkanlı karşılıyor sizi ama yine de fikirler uyuşmuyor. O yüzden ben tekrardan buradaki kız çocukları ve kadınlar için en iyisini diliyorum. Küçük çocuklar için en iyisini diliyorum. Umarım özgür bir hayat yaşayabilirler. İşin garip tarafı mesela burada şeriatı savunanlar hayat fikridir, savunabilir, bir şey diyemeyiz, konuşuruz, tartışırız. Başka bir yere gidiyor, Avrupa'ya gidiyor, Türkiye'ye gidiyor. Sonra bakıyor, tamam mı, diyor ki ya bu ülkenin yönetim şekli hiç hoşuma gitmedi, dini değerleri işte gözetmiyorlar, buraya da şeriat gelsin diyor ama şeriattan kaçıp gidiyor aslında baktığınızda. Bu da birazcık böyle soru işareti oluşuyor kafada. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Videonun sonunda bu meydanı da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Fiyatı da söyledim, 20 Afgani. Siz nereye gideceğinizi onlara söylediğiniz zaman sizi yönlendireceklerdir, bir taksiye bindireceklerdir. Buradaki herkes çok sıcakkanlı, misafire bayağı bir hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Bizim misafirperverliğimiz var yani burada, onu söylemeliyim. Bu arada görüyorsunuz bak, herkes kafasına göre dalıyor. Bir kural yok, bir kaide yok, ışık yok. Trafik polisleri var, kontrol etmeye çalışıyorlar ama olduğu kadar, olmadığı da kabil. Olduğu kadar yani, böyle bayağı bir kaos karmaşa var. Dikkat etmenizde fayda var gelirseniz. Bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Tekrardan Ferhunde'yi saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum. Özellikle kadınların fikirlerini merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum.